Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte dolar, altın, gümüş, euro, sterlin, bitcoin yani piyasalara genel bir bakış yapacağız. Gram altın, gram gümüş de gene yayınımız içerisinde olacak. Fakat yayınımıza geçmeden önce yarınki 30 Ağustos Zafer Bayramınızı en içten dileklerimle hepinizin kutlarım. 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Özellikle yaşı yeni genç arkadaşlarımız için. Arkadaşlar, bu muharebeler, bu savaşlar inanın kolay kazanılmadı. Sizlere şöyle bir düşman askerinin ağzından bir anı anlatmak istiyorum. Özellikle bu anıyı iyi dinlemenizi sizden tavsiye ediyorum. Düşman askerinin ağzındaki anı yazdığı mektupta Türk ordusunun yemek listesinde sadece kuru bir ekmek ve su bulunmaktaydı. Bizde ise bol miktarda yemek mevcuttu. Yemeklerimiz genellikle konserve şeklinde bizlere dağıtılıyordu. Fakat ölü sayısı o kadar fazlaydı ki etraftaki ölülerin toplanmamasından kaynaklı olaraktan biz elimizde bulunan konservemizin kapağını açtığımız zaman konservenin içine o kadar çok sinek üşüşüyordu ki yani saniyeler içerisinde biz o konserve yemeğini bile yemeye fırsat bulamadan sinekler bizden önce yemeğe üşüşüp yemeğimizi bitiriyorlardı şeklinde bir mektubu mevcut. Bu mektup içerisinde anısı mevcut. O yüzdendir ki arkadaşlar gerçekten kazanılan zaferler ve bu zaferleri yönetebilmek becerisi çok güçlü bir yetenek ve liderlik gerektirir. O yüzden başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere bu kazanılan zaferlerde ve şu anki bizlerin durumunun, mevcutiyetimizin yegane sebeplerinden biri olan Sayın Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını büyük saygı ve minnetle buradan bir kez daha anmak istedim sevgili dostlarım. Hepsinin mekanı cennet olsun. Allah hepsinden de razı olsun diyerekten yayınımıza başlayalım. Evet sevgili dostlarım, biliyorsunuz Powell'ın yapmış olduğu Jackson Hole toplantısındaki son açıklamalarda acı reçeteyi hepimiz tadacağız şeklinde bir açıklama vardı. Asıl o açıklamanın bam teli işte tam da bu bölgeye dayanıyor. Powell bu açıklamayı neden yaptı arkadaşlar? Bunu biraz açalım. Powell'ın yapmış olduğu acı reçetedeki gerçek faiz arttırımları, yani faiz arttırılması bir ülke içerisinde neden bir acı reçete oluşturabilir? Şimdi bunu biraz sizlere anlatmaya çalışayım. Bakın arkadaşlar, her faiz artırışı demek elinde o ülkenin para birimini bulunduran kişilerin maalesef ki o parayı bankaya yatırıp yani bir şekilde o parayı orada uyutması demek arkadaşlar. Bunu yatırıma dönüştürmemesi demek. Çünkü yüksek faizden gelecek net bir kazanç var. Bu kazançla birlikte risk almayıp parasını buralara aktarması şeklinde. Tabii bu arada geçtiğimiz yıllar içerisinde biliyorsunuz malum hastalıktan kaynaklı olaraktan da zaten piyasaya bol miktarda para arzı, para sürülmesi gerçekleşmişti. Artık bu para arzlarının bitmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin piyasadan çektiği paraları da yakma yoluna gitmesinden kaynaklı olarak da maalesef piyasalarda artık bu bolluk ve refah süreci sona erecek. Geçtiğimiz yaz dönemi içerisinde yaşadığımız, özellikle bakın arkadaşlar, çok önemli bir yaz dönemini bitirmiş durumdayız. Her zaman üstüne basa basa söylediğim, kışın gerçekten de çok üşüyeceğiz arkadaşlar. Bunun nedenleri arasında gıda fiyatları ve bu gıda fiyatlarının yazın hiçbir şekilde aşağı inmediğini sizlerle birlikte takipte bulunduk. Çünkü yaz aylarında biliyorsunuz ki meyve ve sebzenin üretiminin en bol olduğu dönemler ve fiyatların en aşağıda olduğu dönemler. Fakat biz yaz aylarıyla birlikte asgari ücret ve maaşlarımıza yapılan zamla birlikte her ne kadar da rahatlamış gibi gözüksek de artık Eylül ayı, okulların açılma ayı, masrafların fazlalaşma ayı, gıda ürünlerinin bir kez daha bizleri zorlayabileceği, fiyatların yukarı doğru gidebileceği bir dönem içerisine girdiğimiz için de ayağımızı gerçekten de yorgana göre uzatmamız gerekecek bir dönem içerisine girmiş bulunuyoruz. Cari açık tarafına baktığımız zaman gene gördüğünüz gibi arkadaşlar, ithalat ve ihracat dengesinin bir kez daha bizleri maalesef ki Türkiye ekonomisini yeniden zora sokacak bir şekilde ithalatın fazla çıktığı, yani cari açık miktarının gün geçtikçe artmaya devam ettiğini hep birlikte izliyoruz. Bunun tabii en büyük sebeplerinden biri
ithal ettiğimiz ürünleri dolar karşılığında aldığımız için de arkadaşlar ABD'nin özellikle Fed'in yapacağı faiz kararları ve faiz arttırımlarıyla birlikte buradaki ürünlerin ülkeye girişiyle birlikte dolar miktarının da yükselmesinden kaynaklı olarak da maalesef ki ihracatımızı, cari açımızı aşağı yönlü çekemiyoruz. Çekememediğimizden kaynaklı olarak da Fed'in faiz artışlarına dayalı olarak da zaten ülkelerden, gelişmekte olan ülkelerden maalesef ki yurt dışına akın akın dolar çıkışları da yaşanmaya devam ediyor. Firmalarımızın, fabrikalarımızın dış borç ödemeleri mevcut. Ülkeye yakın zamanlarda bir para girişi ufak ufak olmaya başladı. Ekonomistlerin yapmış olduğu açıklamalar doğrultusunda bu paranın Rusya'dan Akkuyu için ülkeye girmiş olabileceği açıklamaları da mevcut. Tabii bu açıklamalar sonucunda ABD tarafında önemli bir Ekonomi Bakanlığı'ndan önemli bir mektup gene sanayicilerimize gönderildi. Bunu hepiniz basından ve haberlerden zaten takip ediyorsunuzdur. Onlar da Rusya ile işbirliği ve iş çalışmaları yapılmaması konusunda Türk yatırımcıları bir kez daha uyardılar. Bunun sonu yaptırımla sonuçlanabilir şeklinde. O yüzden kışın gerçekten çok çok üşüyeceğiz sevgili dostlarım. Ayrıca Rusya tarafında bir açıklama daha geldi. Petrol ve doğalgaz türü ürünlerin arkadaşlar Rusya artık sadece Rus rublesi karşılığında bunların satışını yapacağını açıkladı. Yani dolar ve euro kesinlikle kabul edilmeyecek. Bunların satışı sadece Rus rublesiyle birlikte yapılacak şeklinde. Tabii bu açıklamanın ardından bizler euro tarafında aşağı yönlü hareketler izledik. 18 liralara kadar euro tarafında bir geri çekilme yaşandı. Çünkü biliyorsunuz Avrupa Birliği ve ABD Amerikan Merkez Bankası tarafından Rusya'ya alınan yaptırım kararları var. Onlar da gene Rusya'nın euroya, rezerv para olan euroya ve dolara erişimini engellemek için biliyorsunuz bazı yaptırımlarda bulundular. Şimdi bunun sonucunda baktığımız zaman Avrupa bölgesi özellikle petrol ihtiyacını, doğalgaz ihtiyacını Rusya tarafından giderdiği için de kışın gerçekten Avrupa Birliği için zor bir sürecin yaşanabileceği bir dönem içerisinde olduğumuzu ben düşünmekteyim. Her ne kadar da bizler dolar karşısında pariteye baktığımız zaman dolar euro paritesinde dolar lehine bir durum izlesek de gelişmekte olan ülkeler açısından bu durum göründüğü gibi değil. Çünkü bunun en büyük sebeplerinden biri Avrupa Merkez Bankası'nın da çarşamba zannedersem çarşamba günü bir faiz kararı olacak. Bu faiz kararında da Avrupa Merkez Bankası'nın ben agresif olacağını düşünmekteyim. Ve bu kararla birlikte Euro'da da sizlerle birlikte yukarı yönlü hareketleri tekrardan izleyeceğiz. O yüzden Euro'daki arkadaşların da önemli bir süreç içerisinde panik yapmadan piyasaları izlemesinde fayda olduğunu düşünüyorum sevgili dostlarım. Dolar kuruna baktığımız zaman dolar kurunda özellikle bizlerin bu hafta itibariyle aşağıdaki en kritik bölgemiz 17.93. Bakın tam şuradan geçen 17.93 seviyesi. Burası bir nebze de olsa bir stop bölgesi olarak da kullanabilecek alan diye düşünmekteyim. Buradaki bant aralığımız da 17.93 ve yukarıda da 18.40 bant aralığı olarak takip edilebilecek önemli bir bant aralıkları arasında gelişimini devam ettirecektir diye düşünüyorum. Kış süreciyle birlikte artık yaz aylarının sona ermesi ve dolar kurunda benim tahminim olan, beklentim olan 25 TL'lerin ne zaman gelebileceğiyle ilgili arkadaşlar sorular sormuşlar. Bu zaman diliminiz nedir şeklinde. Sevgili dostlarım biliyorsunuz ben 2022 yılı başı içerisinde videolar yaptım. 2022 yılı tahminlerimi izlerseniz burada tahminlerim uzun vadede 1 yıldır. Ve bu 1 yıllık zaman zarfı içerisinde dolar TL kurundaki tahminim doların 25 TL seviyesine geleceği yönünde tahminim mevcut. Bunu izlersiniz görürsünüz. Şu an bizler artık 8. ayın sonlarına doğru geliyoruz. Önümüzde bir 9, 10, 11, 12, 4 aylık bir zaman sürecimiz var. Yani bu tahminim uzun vadeli tahminimi tutabilmesi için önümüzde bir son 4 aylık zaman dilimi olduğunu da hesaplamanız gerekli. Şu ana kadar yapılan Merkez Bankası açıklamaları, Merkez Bankası faiz indirimleri maalesef ki gördüğünüz gibi doların aşağı yönlü hareketini maalesef ki desteklemiyor sevgili dostlarım. Bankalara son zamanlarda yapılan özellikle borsayı takip eden sevgili dostlarımız için bankalara yapılan kredilerde, ticari kredilerde biliyorsunuz %30'luk faiz diliminin üstünde faiz veren bankalar için bir karar alınmıştı. Bu karar doğrultusunda da denildi ki arkadaşlar
%30'un üzerinde ticari kredisi veriyorsanız bankalara bizden geleceksiniz. Devlet tahvili alacaksınız ve bunu bir yıl elinizde tutacaksınız şeklinde bir açıklama geldi. Fakat piyasaların açılmasıyla birlikte bakıldı ki bankacılık hisselerinde aşağı yönlü sert hareketler geliyor ve bunu hemen toparlama yoluna gidildi ve bunu süreyi bir ay şeklinde tekrardan değiştirildikten sonra bankacılık kağıtlarıyla birlikte İMKB 100 hissesi de yukarı yönlü hareketine devam etti. Orada da kritik bir süreç var arkadaşlar. Artık kritik bir direnç üzerindeyiz. Powell'ın yapmış olduğu faiz açıklamalarıyla birlikte Avrupa borsaları ve ABD borsalarında aşağı yönlü hareketler izledik. Fakat bizim borsalarımızda dediğim gibi bu düşük faiz, Merkez Bankası'nın uyguladığı düşük faizle birlikte bankaların bu faizi alıp %40 oranlarından ticari kredi şeklinde piyasalara dağıtması sonucu bizdeki bankacılık hisselerindeki bilançolar, karlılık oranları da oldukça yüksek çıktığından dolayı bizde borsa tarafında özellikle yukarı yönlü hareketler görülmüş durumda. Yani orada da çok ince bir çizgi var. Görüyorsunuz en ufak bir haber ve gelişmenin ardından çok sert bir şekilde orada da aşağı yönlü hareketler yaşanabiliyor. O yüzden borsa tarafında duran arkadaşlarımızın dikkatli olmasında fayda var diyelim. Dolarda bu hafta itibariyle bizlerin aşağıda 17.93 seviyesine kadar sarkmalar görülebileceği unutulmamalı. Bu sarkmalarla birlikte dolar tarafında arkadaşlar tekrardan bir alım fırsatı şeklinde değerlendirilebilir bir alan olarak ben bu alanı görüyorum. Çünkü tekrardan trendin düşüş düzeltme seviyesine girebilmesi için doların 17 lira 93 kuruş seviyesi altında kapanış görmesi şart. Burada kapanış görmediği sürece bizim artık kısada dolar kurunda 18 lira 40 kuruş seviyesi ana hedef bölgemiz olarak devam ediyor. Burada da kısa bazlı gene verdiğim seviyeler içerisindeki hedef bölgesi dolarda 19 liraya kadar doları götürecek hareketi başlatabilir. Buradaki daralma ve sıkışma oldukça net bir şekilde maalesef ki devam ediyor. 18.40 bakın çok önemli bir seviye 18.40 seviyesi 18.40 üzeri zaten artık bir boş bir alan. Bu boş alanı dolar kurunda koruyamaz isek yani şuradaki 18.40 seviyesini dolar kurunda koruyamaz isek bizim buradaki formasyonumuz var takip ettiğimiz ve bu formasyon devreye girer. Ve ilk etapta burada dolar kurunda bizler sizlerle birlikte 22-23 Türk lirası civarına doğru yukarı yönlü hareketi orta vadede izleriz. Artık benim dediğim gibi kış çok fırtınalı. Yazın maalesef ki bereketli süreci artık bitti. Havalar, güzel havalar, deniz havaları artık bitti. Biz Eylül'le birlikte, okulun açılmasıyla birlikte daha zorlu bir süreç içerisine girmiş durumdayız. O yüzden yatırımcıların yatırımlarına sahip olabilmesini daha da çok yakından haberleri ve videoları izleyebilmesini gerektirecek bir süreç ve dönem içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Evet, altın tarafına hemen geçelim. Altının ons tarafına baktığımız zaman sevgili dostlarım şu an itibariyle 1744-1747 dolarlar seviyesinde bir altının ons tarafı sizlerle birlikte takip ediyoruz. Bizler için bu hafta itibariyle altının onsunda özellikle takip edeceğimiz direnç yukarıda 1747 bölgesinden geçen direnç olacak. Çünkü 1747 direncini aşabilir isek o zaman yukarı yönlü tekrardan hareketler izleyebiliriz ve bu hareket bizi tekrardan 1808 dolar civarına doğru götürebilecek hareketi başlatabilir. Fakat şu an itibariyle altının onsunda hala da bizler arkadaşlar düşüş trendi içerisindeyiz. Bu trendin de değişebilmesi için 1677 dolar seviyesi üzerinde kapanışlar görmemiz şart. Ne zaman ki 1677 dolar seviyesi üzerinde hareketler görmeye başlarız. O zaman altının ons tarafında da yukarı yönlü hareketlerin başlayabileceğini söyleyebiliriz. Özür dilerim, düzeltiyorum sevgili dostlarım. 1677 seviyesi bizler için önemli bir seviye. Yani bu 1677 dolar seviyesi üzerindeki hareketlerin 1800 dolar band aralığı içerisinde gerçekleşmesi beklentimiz dahilinde. Kısada tekrardan düzelmenin başlayabilmesi için 1747 dolar önemli olacak. Fakat hala da düşüş trendine girmiş değiliz. Bunu teknik olarak baktığımız zaman altın onsunda da düşüş trendinde değiliz. Hala da bir düzeltme trendi içerisindeyiz. Hareketler 1800 dolarla 1680-1677 dolar arasında sıkışıklığına devam ediyor. Ve bu ilerleyen günler içerisinde de altının ons tarafında ben yukarı yönlü beklentilerim ve tahminlerim var. Buradaki sürede tahminim 2100-2300 dolar aralığında yılbaşında vermiştim.
Buradaki zaman zarfımızda da 4 aylık bir sürecimiz kalmış durumda. Bunu da unutmamakta fayda var sevgili dostlarım. Zaman soran arkadaşlarımız için yatırım tavsiyesi olmadan bunu da buradan belirteyim. Evet, gram altın tarafına baktığımız zaman arkadaşlar bakın gram altında aslında takip edeceğimiz seviyeler çok basit. Şuradaki grafiği açtığınız zaman bakın şu grafiğin alt tarafından bir kırılım olmadığı müddetçe bu grafik hala da bu alan içerisinde hareketlerini devam ettiriyor. Yani bunun altından geçen alan neresi? 980 TL. Burada gram altında 980 TL altında bir kapanışlar başlamadığı sürece 980 TL civarı ve yakınlarına doğru olacak hareketler gram altında birer al fırsatı olarak değerlendirilebilecek alanlar şeklinde takip edilebilir. Buradan dönüşler tekrardan yukarıya doğru başladığı zaman da yukarıdaki kanalı 1060 seviyesinden geçen bölge. Yani şurası 1060, izlediğimiz kanal içerisindeki hareketler, aşağısı da 980 destek. Burası destek, burası da direnç olarak çalışmasına devam ediyor. Uzun zamandır da bakın bu kanal içerisindeki hareketler bozulmadı ve bu kanal içerisinde hareketlerine devam etmeye başladı. Bu 980'e eğer ki değer buradan tekrar yukarı çıkar ise arkadaşlar, ben bu sefer gram altında 1060 seviyesinin kırılacağı yönündeki tahminim var ve bu seviyenin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte gram altında 1180 ilk etapta gideceğimiz seviye. Oradan biraz oyalanıp 1200, 1300 hatta bu gram altında da özellikle 1500 TL beklentimiz vardı 2022 yılı içerisinde. Buradaki hareketlerin sıkışmanın yani gram altında da yukarı yönlü 980 desteği üzerinde kalındıkça bu sıkışma zaman içerisinde kırılıp ilk etapta gram altını 1100'lerin üzeri 1300'ler ve 1500 dolar Türk lirası civarına doğru yukarı yönlü taşıyacağını da belirtmiştim ve bu düşüncem hala da geçerliliğini korumakta. Gram altın bu seviyelere gidecektir diye düşünüyorum. Gümüş tarafına hemen bakalım. Gümüşün ons tarafındaki hareketler. Evet, gümüşün ons tarafında beklentim zaten tam şu seviyelerde bir arkadaşlar dip süreci yaşayacağı ve şurada bir tekrardan bizler için bir ikili dip formasyonunun görülüp buradan tekrardan yukarı yönlü hareketine devam ettireceği yönündedir. Ve buradaki ana hedef bölgesi de ilk etapta gümüşün onsunda beklediğim alan içerisinde 21 dolar 50 sent civarına doğru gümüşün onsunun hareketlerinin devam edeceği yönündedir. Gümüşün onsuna da baktığımız zaman belli bir dip süreci içerisinde hareketlerini devam ettirdiği ve bu süreç içerisinde biraz sizleri oyalayacağı. Fakat dediğim gibi sevgili dostlarım, artık burada da fazla bir zaman kalmadı. Buradaki beklentimiz olan özellikle bizlerin bakın şurada bir şu şekilde bir hareket yapıp buradan 21.50 ilk etapta gidip bu 21.50'nin üzerinde de 25 dolar seviyesine doğru gümüşün onsunda yukarı yönlü hareketlerin yaşanabileceğini ben düşünüyorum. Yani buralar şu an itibariyle baktığımız zaman yazın rehaveti ve rahatlamasının ardından artık bu süreçlerin daha sıkı, daha sert süreçler içerisine girebileceğini düşündüğümden dolayı gümüşte de panik yapmayan arkadaşların kazanacağı son 4 ay içerisine girmiş olduğumuzu düşünüyorum. Gümüşün onsunda beklentimde 45 dolardır sevgili dostlarım. Bu her ne kadar da baskılansa da yıl bitmeden aradaki enflasyon farkı, altın çıkarma maliyetleri, gümüş çıkarma maliyetleri artık kafa kafaya olmasından, bu dip seviyelerde artık kafa kafaya olmasından kaynaklı olarak da bakın altın ve gümüş tarafını bir kez daha uyarıyorum. Çok sert düşecek, yok bilmem ne şeklinde yorum yapanlar oluyor. Bu tür videolardan etkilenmek için yeriniz tam bu seviyeler değil. Sonra çok pişman olursunuz diye düşünüyorum. Nacizane benim kendi fikrimdir ve kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak algılanmaması gerektiğini de düşündüğümden dolayı sizlerle bunu paylaşmak istedim. Dip bölgeler satış yapılacak alanlar gibi şu an için durmamakta. Son 4 aylık zaman dilimimizi düşününce de arkadaşlar buradaki hareketlerin başlaması ve bu enflasyonist ve reel faizlerle ilgili aradaki farkların da eklenmesiyle birlikte altın ve gümüş tarafının kendi reel değerini kısa zaman zarfı içerisinde bulacağını düşündüğümden kaynaklı olaraktan sizlere bunları anlatıyorum. Gram gümüş takip eden arkadaşlarımız için 10.50 seviyesi dip oluşumunun başladığı bölgeydi. 10.50'yi takip ediyoruz hala sizlerle birlikte. 10.50 üzerinde bizler için 11.20, 12.08 bölgeleri var. 11.80 önemli bizim için bir direnç, yükselişin devamını için takip ettiğimiz bir bölge biliyorsunuz. Bu bölgeyi 2-3 kere sizlerle birlikte
test ettik ve bu seviyelerin üzerinde kapanışlar almamıza rağmen burada ilginç bir şekilde gümüşte tekrardan bir baskılamayla aşağıda tutulmak istenen bir gümüş takip ediyoruz. Fakat bunu da zamanı geldiğinde arkadaşlar yukarı öyle bir hızlı gönderecekler ki ilk etapta 13 seviyesi bizler için kısadaki hedefimizdi. Artık bu seviyemizi biliyorsunuz 2022 yılı içerisinde de gümüşte 15 lira seviyesine doğru çıkarmış durumdayız. 15 TL artık bizler için yeni hedef bölgemiz. 15'in üzerindeki hareketlerin daha da agresifleşmesi durumunda 17 liralara doğru gümüşün gram tarafında da yukarı yönlü hareketler izleyebiliriz. O yüzden dikkatli olmanız gereken süreç içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Euro Türk Lirası'na baktığımız zaman Euro Türk Lirası'nda bizler için 18 lira önemli bir seviyeydi. Bu seviyeyi takipte kalıyoruz. Buradan bir tekrardan yukarı yönlü ivmelenme gördük zaten. Şimdi burada hareket ne arkadaşlar? Bakın Euro takip eden sevgili dostlarım. Şuradaki 18 lira sizler için önemli bir destek bölgesi. 18 lira üzerinde kaldıkça da bakın yukarıdaki hareket 18'de şu an için şu kanal içerisinde yani 18-70 bantları arasında. Euro'da agresif bir faiz artışı bekliyorum çarşamba günü ve buradaki hareketinde 18-70 civarına doğru tekrardan hareket etmesi beklentim var. O yüzden 18 lira altında kapanışlar görülmedikçe Euro Türk Lirası'nda bence panik yapmanıza gerek yok diye düşünüyorum. Tabii ki son karar her zaman için sizindir. Orada 18 lira altına sarkmalarda da 17.50 yani tekrardan bir düşüş trendine girebilmesi için Euro'nun 17 lira 50 kuruş seviyesi altında kapanış görmesi şart. Fakat ben buradan artık Euro'da 17 lira 50 kuruş ve 17.30'lara doğru bir seviye geri dönüş beklemiyorum. Özellikle kış ayları içerisinde faiz artışlarının devam edeceği döngüsü içerisinde bir Euro'da olduğu için hareket 18-18.70 aralığında devam edecektir. Burada da 19 lira 25 kuruş agresif hareketlerde göreceğimiz ilk seviye Euro'da olacaktır. Evet, İngiltere Merkez Bankası. İngiltere Merkez Bankası da faiz artışlarına devam ediyor. Bu da sterlinde bakalım ne gibi hareketler biz beraberinde getirecek. Sterlin Türk Lirası'na hemen bakalım. Evet, sterlindeki durum Euro'ya nazaran daha da iyi gözüküyor. Şu an itibariyle baktığımız zaman hala da şuradaki kuvvetli direnç üzerinde hareketler var. Burada da 21 lira önemli seviye, önemli bir destek. Bakın şu 21 seviyesi önemli bir destek. Yukarıdaki direnç gösterecek alanı ise tam şu gördüğünüz alan içerisinde. Yani 21 lira ve 22.10 aralığında gidiş gelişler olacak. 21 ve 22.10. Hemen şuraya çizelim. Bakın şurada bir üçgen oluşumu ileride olacaktır. Aşağıda 21 lira destek bölgeniz. Yukarıda 22.10 bu hareketlerin bir müddet daha gelişebileceği bir alan. 22.10'un yukarı kırılması burada daha agresif bir hareket başlatacaktır. Ve sterlinde beklentim olan 24 TL civarına doğru bir yukarı yönlü bizler için hedef bölgesi hala da mevcut sterlin takip eden arkadaşlarımız için. Bitcoin tarafına bakalım. Bakın BTC USD. Burada neler oluyor? Burada bir 25 bin dolar tahminimiz vardı ve bu tahminimiz gerçekleşti. Gerçekleştikten sonra tekrardan bir aşağı yönlü tekrardan dip süreci içerisine girmiş durumdayız. Bakın takip ettiğimiz dip sürecimiz Bitcoin'deki arkadaşlar için tam bu bölge. Evet gördüğünüz gibi bu bölge. Eğer ki bu bölge bizler için 18.500'den geçiyor arkadaşlar. Yani şu 18.500 dolar aşağı yönlü kırılmadığı sürece buradaki hareketin tekrardan yukarı yönlü dönmesini bekleyebiliriz. 18.500 altında bizler bir kapanış görmediğimiz sürece buradaki olay Bitcoin için bir dip süreci şeklinde takip edilmeli diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizler de bu süreci bir dip süreci olarak kabul edin. Çünkü buradaki artık yeni hedef Bitcoin'de 28 bin dolar seviyesi olacak diye düşünmekteyim. O yüzden de bu 18.500 altında bir kapanış, bu desteğin aşağı yönlü kırılması olmadığı müddetçe yeni hedefimiz 25 bin doları gördük. Zaten bu seferki yeni hedefimiz 28 bin dolar civarına doğru gidecek bir Bitcoin olacaktır diye düşünmekteyim. Tabi burada verdiğimiz, yaptığımız açıklamalar arkadaşlar tamamen bizim kendi kişisel görüşlerimize dayanır. Gördüğünüz gibi grafik üzerinde de bu bölge bir dip bölgesi ve trendin geçtiği bir alan olarak gözüktüğü için o yüzden 18.500 önemli diyoruz. Bu 18.500 kırılmazsa buradan tekrardan bir geri dönüş yaşayabiliriz. Buradaki hedefte 28 bin dolar seviyesi olur ve daha da bu hareketler yukarı doğru testere şeklinde gerçekleşebilirse de 46 bin 47 bin dolarlar seviyesine doğru da hatta Bitcoin'de yukarı yönlü hareketler yaşayabiliriz. Fakat dediğim gibi hala da bir dip süreci içerisindeyiz.
Bu dip sürecinin tamamlanması da biraz zaman alabilir. Çünkü yukarılarda artık 67 bin 68 bin dolarlardan aşağıya doğru gelmiş bir Bitcoin var. Bu Bitcoin'in de yukarı yönlü dönebilmesi öyle kolay olmayacak. Ama 18.500 dolar altına gelinmedikçe de dediğim gibi o bölgeler birer alım fırsatı olarak, yakınlaşması alım fırsatı olarak yatırım tavsiyesi olmadan değerlendirilebilecek alanlar şeklinde görülüyor şu an için grafikte baktığımız zaman. Evet sevgili dostlarım, sizlerle birlikte piyasalara genel bir bakış yaptık. Haftanın açılışıyla birlikte 1 dolar kaç TL olur? Bugün dolar kuru ne kadar şeklindeki sorularınıza da cevap bulmaya çalıştık. Videolarımızın faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen kanalımıza beğeni atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olmamış tüm dostlarımızı da mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar.